Yani aslında anlatılabilecek çok bir şey yok. Zannedersem ki bunların videosunu çekerken hepsini anlattım size. Ancak biliyorsunuz şöyle tuzlu müthiş bir kurabiye yaptım. Bunun emsalleri çok. Ancak bunu bir defa denemenizi öneriyorum. İnanın ağzınızda dağılıp gidiyor. Hiçbir şekilde bayatlamıyor. Onları zaten anlatmıştım. Tekrar şöyle bir üstünden geçmiş olayım. Bu Alman pastamı da biliyorsunuz 1-2 gün önceden yapmış olduğum kekimi değerlendirerek yaptım. Bu da ayrıca nefis bir pasta. Bunu da size önereceğim. Bildiğim kadarıyla YouTube'da daha henüz bunun Türkçesi de yok. Onu da hemen ekleyeyim. Yine limonlu kek hepimiz yapıyoruz ama bu çok daha farklı. Biliyorsunuz peynirle yaptım ben bunu, labne peyniriyle. Bunun da daha önce söylediğim gibi dışı çıtır çıtır ancak içi inanın yumuşacık bir kek. Bunu da henüz YouTube kanalında Türkçe olarak görmedim. O sebeple hepsinden yapmanızı öneriyorum. Size bugün nefis bir Alman pastası tarifim var. Bu sayede daha önceden yapmış olduğunuz kekleri müthiş bir şekilde değerlendirebileceksiniz. Şimdi sizinle dolu dolu kremalı muhteşem bir Alman pastası yapacağız. Ancak ben böyle çikolatalı fındıklı bir kek yapmıştım. Bunu bugün değerlendirmek istiyorum. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Şimdi bunu karıştırma kabına alıyorum. Ve un ufak edeceğim ellerimle. Daha sonra da pastamızı yapmaya başlayacağız. Şimdi kekimi bir güzelce elimle ufaladım. Daha sonra da şöyle azıcık yoğurdum. Ancak kekin çok fazla olduğunu düşündüğüm için yarısını bu kabıma aldım. Yani sonuçta ben bu pastayı sık aralıklarla yapıyorum. O sebeple bunu derin dondurucuya koyacağım ki pasta yaparken kolaylık olsun. Bunu bir kaldırıyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Şimdi bunun birbirini tutabilmesi için 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Ben bu arada tereyağı kullanıyorum. O da ılıklığında. Şöyle koyuyorum. Ve tekrar siz isterseniz kaşıkla da yapabilirsiniz. Ama ben direkt elimle dalacağım. Elimle bir güzelce tekrar yoğuruyorum. Şöyle bakıyorum da biraz daha kek ilave edebilirim aslında. Hemen şuradan biraz kek aktaracağım. Ve tekrar bir güzelce yoğuracağım. ...26 santimetrelik kelepçeli kalıbımın altına yağlı kağıt
yerleştirdim ve kenarlarını bir güzelce yağladım. Şimdi hazırlamış olduğum harcı içerisine döküyorum. Hafif duvarları olacak şekilde de dibine elimle yerleştiriyorum. Normalde bu pasta tarifinin altına bir parça pandispanya geliyor. Yani dilerseniz hazır kaliteli güzel bir pandispanya alma imkanınız olursa bunun altına pandispanya yerleştirebilirsiniz. Yok, ben kendim yaparım derseniz yine fırında kendi tariflerinizden bir pandispanya altı hazırlayıp pişirip yine altına un koyabilirsiniz. Ben size hem bu kekimi nasıl değerlendirdiğimi göstermek istedim. Hem de böyle farklı bir lezzet yakalayalım diye istedim. Kremanın yapımına başlamadan önce hemen bunu sizinle bir paylaşmak istiyorum. Bu bir mandalina konservesi, zaten üstünde de yazıyor 1500 gram ağırlığında. Ben bunları Metro'dan alıyorum. Ve genel anlamda pastalarımda daha ziyade konserveleri kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi önceden Metro'da bunlar küçük ambalajlarda bulunabiliyordu. Ama ne yazık ki gittikçe daha da fazla büyüttüler ambalajları. Şimdi ben 600 gramını süzüp biraz sonra kremamın içerisinde kullanacağım. Ancak bu da arttı. Hani siz de bu şekilde alırsanız bunu bir saklama kabının içerisinde buzdolabına hava almayacak şekilde bir ay kadar daha muhafaza edebiliyorsunuz. Hoş, bu bizim evde bir ay dayanmayacaktır ama bunu bir hemen sizinle paylaşmak istedim. Bu pastanın ismi Schüttelkuchen mit Mandarinen Almanca'da. Bunun tek bir anlamı var. Aslında Almanlar bunu normal bir temiz bir poşetin içerisine tüm malzemeleri koyuyorlar. Hızlı şekilde sağ sol yaparak karıştırdıktan sonra işte pastalarını o şekilde yapmaya devam ediyorlar. Ben böyle yapmayacağım. Ben mikserle çırpacağım. Çünkü o konuda kendime çok fazla güvenemedim. Şimdi bir kabın içerisine 500 miligram sıvı krema aldım. Bunun içerisine az önce 600 gram suyunu süzdükten sonra 600 gram olan mandalinamı boşaltıyorum. Sonrasında ben 2 tane vanilyalı paradis krem kullanacağım. Size de alternatif olarak eğer bu olmasaydı Doktor Oetker'ın vanilyalı pasta kremasını önerecektim. Bunları kullanıyorum. Bir adet vanilya. Yine ben Sahne-Steif kullanacağım. Yani maalesef bu Türkiye'de yok. Olsa ne güzel olurdu. Siz lütfen bunun yerine 2 paket krem şantinin sadece tozunu kullanın. Eğer bunlar olmasaydı ben de o şekilde yapıyor olacaktım. Ben şimdi garanti olması için 3 tane koyacağım. Ancak normalde 2 tane krem şanti tozu kesinlikle yeterli geliyor. Bu arada şeker hiç koymuyoruz. Zaten kremanın bu paradis kremi ya da Doktor Oetker'ın vanilyalı kremasında ve krem şantide malum şeker var. Çok da şekerli olsun istemiyoruz. Şimdi ben bunu istesem mikserle de karıştırırdım. Ancak tam emin değilim. Kaşıkla da karıştırabilirim. Mikserle de çok küçük bir ayarda karıştırabilirim. Ancak mandalinaların ezilmesinden biraz endişe ettiğim için bence ben bunu normal bir kaşıkla ya da çatalla karıştıracağım. Çok kolay bir pasta. Yani siz torbada da yapabilirsiniz bunu. Kremayı iyi bir şekilde karıştırdım. Hepsini birbiriyle yedirdiğimi düşünüyorum. Yani oldukça istenilen kıvama gelmiş vaziyette. Şimdi buzdolabına koymuş olduğum kekimi de çıkardım. Bu da epeyce bakın donmuş, sertleşmiş. Şimdi kremayı üstüne boca edeceğim ve üstünü düzelteceğim. Şimdi birkaç tane de mandalina süzdürdüm. Bunlarla da pastamızı biraz süsleyelim bakalım.
Pastam buzdolabına girmeye hazır. Yaklaşık olarak en az 4 saat dinlendikten sonra pastamı servis yapabileceğim. Ancak bugün epeyce bir geç olduğu için ben bunu bir gece boyunca bekleteceğim ki lezzetine lezzet katılsın. Mandalinalı pastam da hazır. Biraz zorlandım aslında çıkarırken ama bozmadan, çatlatmadan çıkarabildim. Şimdi sizinle hiçbir şekilde bayatlamayan, yapımı inanılmaz kolay, böyle birer lokmalık konken kurabiyemin tarifini paylaşacağım. 125 gram oda sıcaklığındaki margarinimi hemen karıştırma kabına alıyorum. Daha sonra 1 çay bardağı zeytinyağı, siz tabii ki ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sirke, dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz elma sirkesi, isterseniz üzüm sirkesi, hiç fark etmez. 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker koyuyorum ve bu karışımı hemen karıştırmaya başlıyorum. İki buçuk su bardağı unu ayrı bir kaba aldım. Şimdi üzerine 1 paket kabartma tozu koyarak karıştıracağım. Az sonra karışır vaziyette olan harcımın içerisine birer yemek kaşığı bu unundan ilave edeceğim. Karıştırmaya da devam edeceğim. İstenilen yumuşaklık kulak memesi kıvamında bir yumuşaklık olacak. Yani bu durumda bu unu biraz arttırma ya da eksiltme durumum olabilir. Hamurum istediğim kıvama geldi. Tekrar un eklemek zorunda kalmadım. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle tuttuğum zaman kulak memesi yumuşaklığında yuvarlanılabilir bir kıvama geldi. Şimdi hamuru biraz elimle toparlayıp düzeltiyorum. Hamurumu son kez düzenliyorum. Birkaç parçaya böleceğim ki çalışmam biraz daha rahat olsun. Şöyle bir kenara alalım. Ondan sonra hemen yuvarlamaya başlayacağız. Fırın tepsime yağlanmış kağıt serdim. Şunu böyle bir kenara alayım. Daha sonra da hamurumu alıyorum. Minik minik, mümkün olduğunca minik parçalar alacağım. Şu şekilde ve bunları yuvarlak yuvarlak yapıp fırın tepsimin üzerine dizeceğim. Ben şöyle yapıyorum. Biraz daha hızlı oluyor.
2 tepsi kurabiyecikler çıkardım. 81 tane az önce saydım. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Isınmaya başladı. Biraz sonra kurabiyeler hazır olduğunda 20-25 dakika pişirme yapacağım. Şimdi kurabiyeler fırına gitmeden önce yumurta akı ve ben çörek otu hazırladım. Siz dilerseniz susam da kullanabilirsiniz ama ben çörek otunu çok sevdiğim için sadece çörek otunu batıracağım. Tüm kurabiyeleri elime alıp böyle önce yumurta akına, daha sonra da çörek otunu bulayıp tekrar yerine koyuyorum. Minik kurabiyelerim hazır. Hepsini önce yumurta akına, daha sonra da çörek otuna batırdım. Şimdi 20-25 dakika boyunca fırında pişirmeye gönderiyorum. Hiçbir şekilde bayatlamayan konken kurabiyelerim hazır arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum size yakından. Birer lokmalık, birer lokmalık. Ağzınıza atar atmaz ağzınızda dağılacak çıtır çıtır bir kurabiye. Bu kurabiyenin en çok nesini seviyorum biliyor musunuz? Böyle ağzı kapalı bir şekilde saklama kabında haftalarca tazeliğini koruyabildiği gibi derin dondurucuda sakladığımda da aylar sonra çıkardığımda ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor olmuş olması. Oh be! Nihayet 2 günün sonunda şu kamerayı önüme alıp da oturabildim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Çok şükür biz iyiyiz. Ben bir 10 günlük süreçte oldukça stresli günler geçirdim ve bir şekilde bu stresimi atmam gerekiyordu. Videoyu da çok fazla uzatmayacağım çünkü epeyce bir uzun oldu diye düşünüyorum. Herkesin farklı bir stres atma yöntemi var. Tabii bunu söyleyince de hemen bir soru işareti geliyor gözümün önüne. Siz stresinizi nasıl atıyorsunuz? Merak ettim şimdi. Videomun altına mesaj olarak yazarsanız yalnız olmadığımı görmüş olurum. Şimdi kimisi dışarı atar kendini. Gece kulüplerine gider, gezerler, eğlenirler, barlara giderler değil mi? Ben tam aksine kendimi tamamıyla eve kapatanlardanım. Mesela kendimi temizliğe veriyorum. Mesela mutfakla çok alakasız olacak ama alakasız işte ne diyeyim, yemekler yapıyorum, pastalar, börekler yapıyorum. İşte benim stresimi atma yöntemim de bu. Dedim ki dün başladım aslında, biliyorsunuz siz de zaten. Filiz, madem streslisin, stresin de insanlara faydalı olsun. Çünkü özel şeyler yapacaksın. Bunların tariflerini de sevdiğin insanlarla paylaş. Evet, böyle işte. Şimdi elime alayım da kamerayı bir göstereyim size. Bakın arkaya da sıraladım. Gözüküyor mu oradan bilmiyorum ama yaptıklarım da hani gözümün önünde. Birazını yedik. Neyse uzatmayayım, şu kamerayı alayım tekrar bir şöyle bir değineyim. Yani aslında anlatılabilecek çok bir şey yok. Zannedersem ki bunların videosunu çekerken hepsini anlattım size. Ancak biliyorsunuz şöyle tuzlu müthiş bir kurabiye yaptım. Bunun emsalleri çok. Ancak bunu bir defa denemenizi öneriyorum. İnanın ağzınızda dağılıp gidiyor. Hiçbir şekilde bayatlamıyor. Onları zaten anlatmıştım. Tekrar şöyle bir üstünden geçmiş olayım. Bu Alman pastamı da biliyorsunuz 1-2 gün önceden yapmış olduğum kekimi değerlendirerek yaptım. Bu da ayrıca nefis bir pasta. Bunu da size önereceğim. Bildiğim kadarıyla YouTube'da daha henüz bunun Türkçesi de yok. Onu da hemen ekleyeyim. Yine limonlu kek hepimiz yapıyoruz ama bu çok daha farklı. Biliyorsunuz peynirle yaptım ben bunu, labne peyniriyle. Bunun da daha önce söylediğim gibi dışı çıtır çıtır ancak içi inanın yumuşacık bir kek. Bunu da henüz YouTube kanalında Türkçe olarak görmedim. O sebeple hepsinden yapmanızı öneriyorum. Sanat eserlerimi de sizinle paylaştığıma göre artık videomuzu burada sonlandırabilirim. Lütfen bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu beğenmeyi ve hatta bu benim için gerçekten çok önemli. Küçücük bir kalp bile olsa videomun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın.
Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.